Emperyalizmin sinsi silahı kapitülerizm ve kabotaj bayramı. Baylar, bilirsiniz ki yeni Türk Devleti'nden önceki Osmanlı Devleti Uhud-u Atika yani eski anlaşmalar adı altında bir takım kapitülasyonların tutsağıydı. Hristiyan halkın birçok ayrıcalıkları ve yeğleme hakları vardı. Osmanlı Devleti'nin Osmanlı ülkesinde bulunan yabancıları yargılama hakkı yoktu. Kendi uyruklarından aldığı vergiyi yabancılardan alması yasaktı. Devletin varlığını kemiren ve kendi sınırları içinde bulunan topluluklara karşı önlemler alması yasak edilirdi. Osmanlı Devleti'nin kendisini kuran, temel öğenin Türk ulusunun insanca yaşamasını sağlayacak yollara başvurması da yasak edilmişti. Ülkeyi bayındırlığa ulaştıramaz, demiryolu yaptıramaz, dahası okul bile yaptırmakta özgür değildi. Bu gibi durumlarda hemen yabancılar engel olurlardı. Osmanlı hükümdarları ve yakınları pırıltılı büyük gösterişler içinde yaşayabilmek için ülkenin ve ulusun bütün kaynaklarını kuruttuktan başka ulusun her türlü gelirini karşılık göstererek ve devletin ününü, şerefini ayaklar altına alarak birçok borçlara girmişlerdi. O denli ki devlet bu borçların faizlerini bile ödeyemeyecek duruma gelmiş, dünya gözünde batmış sayılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk 21 Kasım 1922 yılında yapılan ve devamla 2 dönem halinde 8 ay süren Lozan Konferansı'ndan böyle söz ediyordu Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde. Evet, Mustafa Kemal Atatürk ve tarihin söylediği gibi Lozan görüşmeleri 2 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir. Ancak bu noktada altı çizilmesi gereken konu, görüşmelerin 2 dönem halinde yapılmasından ziyade konferansın kesilme ve ertelenme nedeni veya nedenleridir. Zira toplumumuzda genel kabul görmüş yaygın inanışın aksine Lozan Konferansı'nın kesilme nedeni misak-ı milli değildir. Görüşmelerde Türkiye'nin kesinlikle kabul etmediği ve taviz vermediği konuların en başında adli ve mali kapitülasyonlar gelmektedir. Buna Boğazlar üzerindeki hükümranlık hakları ile doğuda bir Ermeni devleti kurulması emellerini de eklemek mümkündür. İşte işgalci mağlup tarafın hep bir ağızdan kabul etmediği veya değiştirilerek devam ettirilmesini istediği konular bunlardı. Çıkarları. Ve bu tarihsel ve doyumsuz çıkarların en başında da kapitülasyonlar geliyordu. Aslında dilimize Fransızcadan girmiş olan kapitülasyon kelimesinin İngilizce kullanımı da benzer olup İtalyanca capitulazione şeklinde kullanılmaktadır. Kelimenin kökeni Latince teslim olma, anlaşma yapma anlamındaki capitular kelimesine dayandırılmaktadır. Kelime zaman içerisinde Avrupalı devletlerin kendi sınırları haricinde geçici veya daimi olarak bulunan vatandaşlarının bulundukları devletin yasal sınırları dışında kalmak ve kendi devletlerinin yasal yetkilerine tabi olarak elde ettikleri ayrıcalıklar ile ticaret ve gümrük konularında elde ettikleri kolaylıklar ve imtiyazlar olarak kullanılmıştır. Dünyada çok eski tarihlere dayanan örnekleri olsa da Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kapitülasyon uygulamalarının 1352 yılında Cenevizlilere ve daha sonra da Venedik ve Floransa'yı ticari ayrıcalıklar verdiği bilinmektedir. Ancak yakın dönem tarihini ilgilendiren asıl kapitülasyonlar Osmanlı'nın Karadeniz ve Akdeniz egemenliği ile Levant bölgesindeki hakimiyeti ele geçirmesiyle yakından ilişkilidir. Venedik, Ceneviz ve öbür Latinlerin Akdeniz ve Balkanlarda Bizans İmparatorluğu'na ait topraklarda kurdukları koloniler üzerinde Osmanlılar, Bizans'ın eski etkinliğini canlandırmak için
etkin ve kararlı bir politika yürütmüşlerdir. Bugün olduğu gibi o tarihlerde de ticaret yollarına hakimiyet, devletlerin varlıklarını sürdürmesi ve zenginleşmesi bakımından son derece stratejik bir öneme sahip olup, ekonomik ve siyasi rekabetin kazanılmasının en önemli unsurları arasındaydı. Osmanlı ekonomisi bakımından bu dönemde en önemli gelişme, Batı merkantilist devletlerine imparatorluğun her tarafında serbest ticaret izni verilmesi, yani kapitülasyonların bağışlanması olmuştur. Osmanlı, tarihteki diğer devletlerin aksine kapitülasyon bağışlarını zorunluluktan değil, en güçlü olduğu dönemlerinde yapmıştır. İstanbul'un alınmasından birkaç ay sonra Osmanlı Devleti ile ticaret anlaşması imzalayan Venedik'in ardından Hristiyan tüccarlar da imparatorluğun limanlarına gidip gelmeye başlamışlardır. Sultanların iyi niyetli tutumları sayesinde Türkçe iskele kelimesinden türetilen Şel du Levant, yani Doğu Akdeniz iskeleleri adı verilen ticaret merkezlerinde kalıcı acenteler açtılar. Sık sık yenilenen kapitülasyonlar sayesinde Fransa Levant ticaretinin hakimi durumundaydı ve özellikle de bandıra hakkından istifade ediyordu. Bu hak Osmanlı Devleti ile ticari ilişkileri olan Venedik dışındaki diğer Avrupa devletlerinin tüccarlarını Fransa bandırası ve himayesi altında seyir ve sefer yapmak zorunda bırakmıştı. 1569 yılında Fransa, 1580 yılında İngiltere ve 1612'de Hollanda ve 1665 yılında Cenevizliler de kapitülasyonlardan yararlanma hakkını elde ettiler. Merkantilist düşünce konusunda son derece yetersiz olan Osmanlı devlet adamları için önemli olan şey, ülkede mal bolluğu sağlanması ve ticari işlemlerden alınan vergilerin azalmamasıydı. Şurası bir gerçektir ki, kapitülasyonlar gereksinim duyulan bazı önemli maddelerin, yani ince yünlü kumaş, kalay, çelik, barut, kristal ve saat gibi lüks eşyaların sağlanması ve hazineye ait gümrük gelirinin artması göz önünde tutularak kaygısızca verilmiştir. Dışarıdan mal getirilmesine bir sınırlama konmadığı gibi, iç pazarda kıtlık doğurması veya düşmanın işine yarar düşüncesiyle bir takım malların, ki bu mallar pamuk, demir, kurşun, hububat, deri, bal mumu ve benzeri malzemelerdir, ihracı zaman zaman yasak edilmiştir. Osmanlılar için batıdan özellikle gümüş ithali büyük önem taşırdı ve bu nedenle altın ve gümüş üzerinden gümrük alınmazdı. Fakat gümüş Türkiye'den altına göre daha yüksek paritesi olan Hindistan ve İran'a kaçmaktaydı. Burada şunu da belirtmeliyim ki o dönemdeki gümüş para darlığı ekonomi ve devlet girişimlerini kısıtlayan en önemli faktör olmuştur. 16 ve 17. yüzyıllarda Fransa dış ticaretinin yarısını Osmanlı İmparatorluğu ülkeleriyle gerçekleştirirken büyük ticaret şirketlerinin öncüsü olan İngiltere'de bu ülkenin dünyadaki ticari genişlemesinin ve kapitalist gelişmesinin temelini atmıştır. Osmanlı'nın Avrupa ile Asya arasında süper gücü temsil ettiği o yüzyıllarda sultanlar bu imtiyazları sadece dost olan ülkelere bir bağış olarak vermişlerdir. Fransa 1536, 1569, 1581, 1597, 1604, 1673 ve 1740 yıllarında olmak üzere 7 kez kapitülasyon hakkı elde etmiştir. O zaman tek taraflı olarak verilen kapitülasyonlar ancak Rusya'nın 1738'de zorla benzer bir kapitülasyon almasından sonra iki taraflı bağlayıcı anlaşmalar haline gelmiştir. 1739 tarihinde Osmanlı Devleti ve Rusya arasında imzalanan Belgrad Anlaşması ile her iki tarafın tüccarlarına ticaret serbestisi verilmiş, ancak Karadeniz'de yapılacak taşımacılığın
yalnız Türk gemileriyle gerçekleştirilmesi koşulu konulmuştur. 1774'te Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Avrupalılara olduğu gibi Rusya'ya da Karadeniz, Boğazlar ve Tuna dahil olmak üzere Türk sularında deniz taşımacılığına izin verilmiştir. Ticaret güvenceleri sağlayan ve her yenilenmesinde genişletilen kapitülasyonlar %3'lük düşük gümrük vergisiyle yürütülmüş ki o tarihlerde Fransa gümrüğü %10'un üzerindedir ve zamanla Avrupa'nın Orta Doğu'yu ekonomik sömürü aracı haline gelmiştir. Osmanlıların açık pazar politikası Avrupa merkantilizminin tamamen tersi bir ekonomik anlayıştan, iç pazarda malların bolluk ve ucuzluğunu ilke edinen bir ekonomi anlayışından kaynaklanıyordu. Bu politika sonunda daha ucuz ve iyi kalite Batı malları karşısında yerli sanayinin çöküşünü hazırlamıştır. 1800 ile 1850 döneminde Osmanlılar artık pamuk bezi ve İstanbul için unu bile Batı ülkelerinden ithal etme durumuna düşmüşlerdir. İngilizlere 1838'de verilen yeni imtiyazlar sonucu İngiltere'nin Orta Doğu'ya ihracatı tüm dış ticaretinin 1/3'üne ulaşmıştır. Kısaca denilebilir ki 1500 ila 1890 tarihleri arasında Ön Asya, Balkanlar ve Arap topraklarını kaplayan geniş Osmanlı pazarı Avrupa'nın iktisadi gelişiminde önce Avrupa-Asya ticaretinde bir antrepo, sonraları da bir pazar olarak kesin bir rol oynamıştır. İşte Batı'nın Lozan'da Türkiye'nin içinde vermek istemediği sözde haklar bu haklardır. Diğer taraftan ilk dış borçlanmanın yapıldığı 1854 yılı ile 1877 yılları arasında Osmanlı Devleti 19 dış borç sözleşmesi imzalamak zorunda kalmıştır. Ve daha da acısı borçlanılan miktar 251 milyon 209.758 altın lira iken maalesef devletin eline geçen sadece 135 milyon 15.751 altın liraydı. Aradaki fark iskontolar ve diğer amaçlar için devletin eline geçemeden paylaşılmıştı. Osmanlı Karadağ Savaşı için çok ağır şartlarda 10 milyon lira aldıktan 3 yıl sonra 1881 yılında resmi olarak devletin iflası ilan edildi. Ve en nihayetinde 1881 Muharrem Kararnamesiyle bir konsolidasyona gidilerek yabancıların kurduğu Alacaklılar İdaresi yani Düyun-u Umumiye devletin gelirlerine el koydu. Kıymetli okur ve dinleyicilerim, birazdan arz edeceğim sayısal verileri takip ederken sadece rakamsal değerleri değil, devletin ve insanlarımızın içinde bulunduğu askeri, siyasi, coğrafi, insani ve demografik şartlar ile parçalanmaya giden süreci de dimalarınızda ve yüreklerinizde canlandırmanızı rica ediyorum. Bununla birlikte devletin iflasının ilan edildiği 1881 yılının Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihi olduğunu, yani anılan tarihte bu büyük Türk evladının henüz yeni doğmuş olduğunu lütfen her zaman hatırlamanızı istirham ediyorum. Düyun-u Umumiye İdaresi uygulamaları kapsamında 237 milyon olan borç toplamı 142 milyona indirilmiş ve ödeme taksidi 3 milyon olarak tespit edilmiştir. 1881-1914 yılları arasında 26 borç mukavelesi imzalanmıştır. Bunların toplamı 102 milyon 314.473 altın liradır. Lozan Konferansı sırasında alacaklı devletler 161 milyon altın liranın henüz ödenmemiş olduğunu iddia etmişlerdir. Bu borcun bir bölümünün Osmanlı'dan ayrılan devletlere devredilmesiyle borç 107.5 milyon liraya düşürülmüştür. Ancak
Genç Cumhuriyet, Duyunu Umumiye gibi bir yabancı kuruluşu ortadan kaldırınca 1933 Paris Anlaşması ile borçlar 962 milyon altın franga bağlanmış ve yılda 700 bin altın liralık bir ödemede anlaşmaya varılmıştır. Daha sonra frank değerindeki değişikliklerden faydalanılarak Cumhuriyet son borçları da tamamen ödemiş ve silmiştir. Tıpkı Lozan Konferansı'nda son kapitülasyon kalıntılarını da ortadan kaldırdığı gibi. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin. İsmet Paşa'nın Lozan Konferansı'ndaki inatçı ve tavizsiz tutumu sadece kişisel niteliklerinden değil, bağımsızlık savaşı vermiş bir devlet ve milletin egemenlik haklarını savunan bir devlet adamının tarihi sorumluluğundan kaynaklanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü kapitülasyonların sadece iktisadi veya idari meseleler olmadığını, bağımsız bir devletin taviz veremeyeceği egemenlik hakları olduğunun bilincindeydiler. Zira bu uğurda ne kanlar döküldüğünü, ne canlar verildiğini onlardan iyi hiç kimse bilemezdi. İsmet Paşa'nın 24 Mayıs 1923'te Hükümet Başkanı Rauf Bey'e yazdığı raporundaki şu ifadede oldukça dikkat çekicidir. Kabotajın sınırsız ve koşulsuz olarak kaldırılması ya da sorunun barıştan sonraya bırakılmasını uygun görüp istedik. Ama belirli koşullar içinde 2 yıllık özel bir sözleşme ile bu sorunu ancak çözebildik. Oysa bu sorun üzerinde bile yeniden değişmez yönergeler veriyorsunuz. Evet, dert bir değildir. Bir de kabotaj meselesi vardır. Kapitülasyonlar devletin iktisadi, ticari ve hatta adli ve idari işleyişini ele geçirmiş durumdadır. Kabotaj, İspanyolca burun anlamına gelen kabo kelimesinden türemiş olup Fransızca cabotage olarak kullanılmaktadır. Kelimenin pratikteki anlamı açık deniz seyirlerinin aksine iki burun arasında yapılan seyir anlamına gelse de günümüzdeki hukuki anlamı bir devletin gölleri, nehirleri, karasuları içinde kalan denizlerini serbestçe kullanma, işletme ve her türlü ticari faaliyetleri icra etme yetkisi olarak tanımlayabiliriz. Kısacası kabotaj hakkı bir ülkenin devlet egemenliğinin denizlerdeki tezahürüdür. Oysa yakın tarihimizin en acı ve onur kırıcı meselelerinden biri olan Duyunu Umumiye uygulaması, Osmanlı Devleti'ni yarı sömürge haline getiren, ibret alınması gereken bir uygulamadır. Osmanlı Devleti, kapitülasyonlar ve Duyunu Umumiye uygulamaları nedeniyle kabotaj ve ilgili meslekleri yapma hakkını yabancılara devretmiştir. Bu nedenle Osmanlı şirketine ait gemilerin faaliyetleri çok sınırlı kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce 130 bin tona varan bir deniz ticaret filosuna sahip iken 63 geminin batması sonucunda filonun tonaj büyüklüğü 35 bin tona düşmüştür. Savaş sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi'ni oluşturan 24 maddenin çoğunluğu deniz gücümüz ile ilgilidir. Boğazların askeri ve ticari deniz gücümüzün, hatta kullanılacak yakıtın bile teslim edilmesi, denizci personelin dağıtılması zaten yok sınırında olan denizciliğimizi tamamıyla bitirmiştir. İşte 815 sayı ve 19 Nisan 1926 tarihi itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve 29 Nisan 1926 tarihli resmi gazetede yayınlanan Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye ve limanlarla karasuları dahilinde icra-i sanat ve ticaret hakkında kanun, yani kabotaj kanunu, bu yarı sömürge düzenine son veren kanun olup 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kabotaj kanunu veya hakkı olarak da anılan bu kanun, Türk denizciliği için gerçek bir dönüm noktası
ve Türk kıyılarında deniz taşımacılığı, limanlar ve gemi işletmeciliği açısından çok büyük bir atılım olsa da bence kabotaj, Türk vatandaşlarına ve Türk gemilerine verilmiş haklardan çok daha büyük bir mahiyet taşımaktadır. Kabotaj bir egemenlik sembolü ve bir beka tescilidir. Dolayısıyla uzun yıllardır her ortamda savunduğum gibi ilk kez 1 Temmuz 1935'te Denizcilik Bayramı, 1 Temmuz 1939'da ilk kez Kabotaj ve Denizcilik Bayramı olarak kutlanan bu bayramın kutlanmasının ve çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm halkımıza anlatılmasının da ulusal egemenlik ve bağımsızlık bilinci mahiyetinde olması gerektiğini tarih önünde bir kez daha vurgulamayı kendime görev addediyorum. Mesele sadece bir denizcilik meselesi değil, bir egemenlik ve bağımsızlık meselesidir. Ve milli mücadele, Lozan, kapitülasyonlar, kabotaj ve tarih eğrisiyle doğrusuyla büyük bir bütün olarak günümüzün gerçekleri ve emperyalizmin sinsi silahı, kapitülerizmin yalanlarına karşı akıl, bilim ve bilinçle savunulmalıdır. Zira 1 Temmuz 1926 tarihli Kabotaj Kanunu, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Anlaşması, kapitülasyonların kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması, Çanakkale, Sakarya, İnönü, Dumlupınar, Başkomutanlık Meydan Savaşı ve daha niceleri, bizleri bugünlere taşıyan şanlı sayfalar olduğu kadar, içinde bulunduğumuz kaotik dünya düzenini çok daha iyi okumamız gerektiğini öğütleyen bilge sayfalardır. Bu vesileyle başta Gazi Maraşal ve ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Denizlerimizdeki egemenlik bayramımız kutlu olsun.